Bahis Analiz Merkezi 16 Ekim Perşembe Analist'e hoş geldiniz. 3 tane maçımız var. Ilves Kuopio Finlandiya'da şampiyonluk grubu alev aldı açıkçası. Çok ciddi bir maç. Bunu konuşacağız. Şampiyonlar Ligi kadınlarda Atletico Madrid Manchester United maçına değineceğiz. Bayern Münih Juventus maçının da saha içi detaylarına bakacağız. Canlı tahtamız olacak. Bir tane de player tercihimiz var. Her gün saat 4'te analistle karşınızda oluyoruz. Her gün saat 7'de de lig analizini paylaşıyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin Finlandiya semalarına gidelim. Ilves şampiyonluk grubunda Kuopion'u ağırlayacak. Öncelikle bir şampiyonluk grubunun son haline bakalım. Kuopion şu anda 26 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle lider durumda. 53 puanı var. 51 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. Hemen alt sırada ise Ilves var. Aslında birinci ile ikincinin mücadelesi bu. Ilves de 26 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 52 puanı var. 57 gol atarken kalesinde 35 gol gördü. Şimdi hemen onların altında Inter Türkiye 50 puanı var. Seijone'nin 48, Helsinki'nin 47 puanı var. Yani burada hala iki takım için de işler bitmiş diyemeyiz. Şampiyonluk yarışı bence hala alev alev devam ediyor. Duruma baktığımızda ise Şampiyona grubuna Kuopio 4-2 Ilves'e mağlup olarak başladı. Daha sonrasında SJK'yı 3-2, Gnistan'ı 4-0, Inter Türkiye ise 3-0 yenerek aslında tekrardan bir form grafiği yakaladı diyebiliriz. Ilves cephesine baktığımızda ise şampiyona grubunda az önce söylediğim gibi Kuopio'nu 4-2 yenerek başladılar şampiyona grubuna. Akabinde Gnistan'ı 3-2 yendiler. Helsinki ile 2-2 berabere kaldılar. Son maçta ise SJK Seinonen'e 2-1 mağlup oldular. Finlandiya Ligi bu sene bize çok para kazandırdı açıkçası. Çünkü çok gollü maçlar oynandı, çok açık futbol oynandı. Burada da ben aslında buna benzer bir maç bekliyorum. Yani her iki takımın da birbirine atak oynayacağı bir mücadele olacaktır. Sebebi de şu, bu iki takıma da beraberlik yaramaz. Yani alttan Inter Türk'ünün alacağı bir galibiyetle bu iki takım birinci ve ikincilikten ikinci, üçüncülüğe düşebilir. O yüzden artık ipler kopmadığı senaryoda ben çok temkinli oyun beklemiyorum. Finlandiya Ligi'nde zaten bu sezon çok temkinli oyunda görmedik açıkçası. Yani ligin en dibindeki takımın lidere 3 attığı maçlar falan var. O yüzden güzel bir sezon oluyor Finlandiya'da. Benim buradaki ana tercihim 2.5 üstü yönünde olacak. Yani KG var ve 2.5 üstü combo evet konuşulabilir. Maçın var olmasını bekliyorum ama dediğim gibi biraz ilginç bir lig. Yani bir takım 3-0 bir takım 4-0 yenebiliyor. Ve bunu kestirmek güç. Özellikle birinci ile ikinci yani Ilves ve Kuopio arasında oynanacak mücadelede maçın hangi tarafı 3-0 olacağını bilemiyorum. O yüzden benim buradaki ana tercihim düzden 2.5 üstü yeterli olacaktır. İlk yarıdan bahis isteyenler için ise ilk yarı 0.5 üstü bu maç özelinde idealdir. Canlıdan da bu şekilde takip edebilirsiniz diyelim. Player tercihimiz de bu maçtan olacak videonun sonunda. O kısmı zaten player'e geldiğimizde konuşacağız. Haydi gelin kadınlar mücadelesi Atletico Madrid Manchester United mücadelesine geçelim. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kadınlar için Atletico Madrid şeytan kadınları Manchester United'ı ağırlayacak. Öncelikle bir Atletico Madrid cephesini inceleyelim. Atletico Madrid kendi liginde oynadığı 7 maçta 14 puanla Barcelona'nın arkasında ikinci sırada. Barcelona'da daha öncesinde zaten analiz etmiştik. Barcelona bu liginde Şampiyonlar Ligi'nde çok üstünde bir takım ki şampiyonu İspanya'nın yarısı hemen hemen Barcelona'dan diyelim. Atletico Madrid 4 maç 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 17 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'ne ise aslında flash bir giriş yaptılar. Baktığımız zaman ligde son maçında Barcelona'yı 6-0 yenildikten sonrasında Set Palpen deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık bir galibiyet aldılar. Yani bu biraz aslında Atletico Madrid gibi bir takım için sansasyonel bir skor diyebiliriz. Çünkü kadınlarda Atletico Madrid orta segment bir takım gibi düşünebiliriz. Yani futbolun erkeklerinin Tottenham'ı gibi düşünebiliriz. Öyle çok üst segment A klas bir takım değil. Çok düşük de değil, orta segment bir takım. O yüzden ST Palkön'ü 6-0 yenmeleri biraz bence sürprizdi. Manchester United cephesine baktığımızda ise Manchester United şu anda kendi liginde Chelsea ve City'nin arkasında üçüncü sırada. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik namağlupler. 16 gol atarken kalelerinde 3 gol gördüler ve 14 puanla üçüncü sıradalar. Şampiyonlar Ligi'ne ise
Baktığımızda 1-0'lık bir galibiyetle başladılar. Vålerenga'yı 1-0 yendiler. Maçın kendi içindeki istatistiğine baktığımızda ise Manchester United oldukça üstün bir oyun oynadı ama gol yollarındaki beceriksizliği yüzünden 1-0 biten bir maç ki golü de penaltıdan attılar ilk yarıda. 1.85'lik bir XG ürettiler. 4 tane kaçan net pozisyonları var. 16 şut atarken bu 16 şuttan 7 tane isabetli şut çıkarttılar. Bu maç özelinde ne düşünüyorum derseniz şimdi Manchester United'ın son maçı 1-0 bitmiş olabilir ama ben hücum performansını beğendim. Maçı 20 dakika kadar izledim ve hücum performansı özellikle üçüncü bölgedeki set oyununda hızlı pasları yapabilen bir Manchester United kadınları var. Karşısında ise Şampiyonlar Ligi'ne oldukça formda başlayan bir Atletico Madrid var. O yüzden benim bu maç özelindeki ana tercihim ilk yarıdan bir gol sesi duyacağımız yönünde olacak. İlk yarı 0.5 üstü bu maç için idealdir diyelim ve gelin Bayern Münih Juventus mücadelesine geçelim. Geçmeden öncesinde her gün saat 4'te analizde, her gün saat 7'de ise lig analiziyle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bir beğeni bırakırsanız da bizi çok mutlu etmiş olursunuz diyelim ve hadi gelin Baviera tarafına gidelim. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih Juventus'u ağırlayacak. Öncelikle bir Bayern Münih cephesinin detaylarına bakalım. Kendi liginde şu anda 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlikle lider durumdalar. 16 gol atarken kalelerinde sadece bir gol gördüler. Şampiyonlar Ligi'ne ise felaket başlayan bir Bayern Münih var diyebiliriz. İlk maçta Barcelona karşısında adeta sahadan silindiler. 7-1 gibi keskin bir mağlubiyet aldılar. İki takım arasında bu tarz bir maç erkeklerde de seneler öncesinde oynanmıştı aslında. Her ne kadar Barcelona çok formda bir takım olsa da Bayern Münih'in 7 tane yemesi oldukça sansasyonel bir skor. Çünkü Barcelona'dan daha önce de bahsetmiştik. Putellas, Monti gibi oyuncuları var ve çok iyi bir takım. Ama 7-1 biraz bence absürt, öyle söyleyebilirim. Yani rakip kendi ceza sahasına 53 kere geldi Bayern Münih'in. Bu kadın futbolu için biraz ciddi bir rakam. Çünkü kadın futbolu erkek kadar hızlı oynanan bir futbol değil. O yüzden biraz da böyle rolanti oyunları daha fazla görebiliyoruz. Bir de Juventus cephesine bakalım. Juventus cephesine baktığımızda Juventus da kötü bir giriş yaptı aslında. Sassuolo ile 0-0 berabere kaldıktan sonrasında Como'ya 1-0 mağlup oldular kendi liglerinde ve şu an 12 takımlı ligde 10. sırada Juventus. Şampiyonlar Ligi cephesine baktığımızda ise Benfica'yı 2-1 ile geçmeyi başardılar. Maçın iç detayına baktığımızda şimdi Juventus 1.63'lük bir XG, Benfica ise 0.79'luk bir XG üretti. 16 şut attı Juventus, 5'i isabetli. Benfica cephesinde ise bu sayı 7 şutun ikisi isabetli olarak gerçekleşti. 3 tane de net pozisyon var. Aslında bu maç 3.5 üstüne taşınabilirdi. Çünkü ilk yarısı da 1-1 bitti ama ikinci yarıda biraz da beceriksizlikler ve kısır bir oyun devreye girdi. Kadın futbolunu az önce söylediğim gibi rolantide geçiyor. Topun oyunda kalma süresi 50 dakika sadece 90 dakikada. Yani bir yarı çöpe gidiyor neredeyse. O yüzden biraz da buna göre değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum. Her ne kadar ben iki takımın da formuna çok güvenemesem de burada %55'e 45 Bayern Münih'i önde görüyorum. Bu da hem biraz Almanya'da oynanacak olması, hem çok büyük bir mağlubiyetten çıkıyor olması, hem de kendi liginde biraz daha formda olması aslında. O yüzden benim buradaki ana tercihim Bayern Münih'in maçı kazanacağı yönünde olacak. Yani Juventus hiç bana umut vermiyor. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Hadi gelin bir de canlı tahtası ve player tercihlerimize bakıp Perşembe gününü kapatalım. Canlı tahtamızda bugün Paris Saint-Germain Real Madrid kadınlar mücadelesi, Huddersfield Bolton mücadelesi ve Esbjerg Hobro mücadelesi olacak. Paris Saint-Germain Real Madrid'in ilk yarı bir golünü kovalayacağız. Huddersfield Bolton'un ikinci yarı bir golünü kovalayacağız. Esbjerg Hobro'da ise biraz oran yükseldikten sonra 1.5 üstünü değerlendireceğiz. Tabii ki istatistiğe göre bunların hepsi maça bakarak, maçı mümkünse izleyerek. Player tercihimize baktığımızda ise ilk maçımız olan Ilves Kuopion'da Ilves'in forveti Roper Riski'nin gol atacağını veya asist yapacağını düşünüyorum. Buna özel bahisler açılmayabilir ama gene de açılırsa Roper Riski'yi değerlendirebilirsiniz. Şu anda Ilves'in en formda oyuncusu biraz da bence Ilves tarafında. Eğer ki Ilves bu sene şampiyon olacaksa Roper Riski'nin ayağına bakıyor gibi görünüyor. Yarın saat 4'te tekrardan buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.